Günümüzün o devasa gökdelenlerinin çok etkileyici olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence bir daha düşünün. Şöyle bir hayal edelim. Binlerce yıl öncesindeyiz. Ortada ne vinç var, ne bilgisayar, ne de modern beton veya çelik. Ama o dönemde inşa edilen yapılar depremlere, zamana ve en önemlisi yer çekimine meydan okuyarak bugün bile dimdik ayakta. Hayır, bu bir mucize değil. Bu, insan aklının mühendisliğe dönüşmüş en saf hali. Peki ama nasıl? İşte bütün mesele bu. Bu devasa yapılar modern aletler olmadan nasıl inşa edildi? Bu yolculuğumuzda tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Ve göreceksiniz ki bu başarıların arkasındaki sır öyle gizemli güçler falan değil. Aksine en temel fizik yasalarını anlayan ve onları ustaca kullanan insan zekasının ta kendisiydi. Hadi o zaman başlayalım. İlk ve belki de en büyük zorlukla tonlarca ağırlıktaki o devasa taşları bir yerden bir yere taşımak. Mısırlıların bu sorunu nasıl çözdüğünü anladığımız an aslında antik mühendisliğin temelini de kavramış olacağız. İşte her şeyin başladığı o sihirli prensip tam olarak bu. Yıllar sonra Arşimet'in formüle ettiği kaldıraç kanunu. Ne diyor? Küçük bir kuvvet doğru noktadan uygulanırsa devasa bir ağırlığı yerinden oynatabilir. Bu basit ama dahice ilke Mısırlılar için insan gücünü binlerce katına çıkaran bir anahtar gibiydi. Yani piramitlerin inşası bir mucizeden çok mükemmel bir lojistik ve organizasyon başarısıydı. Bakın bu adımlar devasa bir projenin nasıl böyle yönetilebilir, küçük parçalara bölündüğünü çok net gösteriyor. Elinizde on binlerce insan olabilir ama o gücü doğru organize edemezseniz hiçbir anlamı kalmaz. İşte burada devasa insan gücü, akıllı bir organizasyon ve temel mekanik bilgisi birleştiğinde imkansız gibi görünen şey başarıldı. Ortalama 2,5 ton. Bu, piramitleri oluşturan tek bir bloğun ortalama ağırlığı. Sadece bu rakam bile o insanların karşı karşıya olduğu mühendislik meydan okumasının boyutunu gözler önüne seriyor, değil mi? Şimdi Mısır'dan Roma İmparatorluğu'na bir sıçrayalım ve odağımızı da yer çekimine karşı savaşmaktan onu ustaca kullanmaya çevirelim. Peki Romalılar suyu kilometrelerce ötedeki şehirlere nasıl taşıdı? Burada sıkça duyulan bir yanılgıyı hemen düzeltelim. Hayır, Romalılar suyu yokuş yukarı akıtmadı, fizik yasalarını çiğnemediler. Tam tersine o yasaları o kadar hassas, o kadar ustaca kullandılar ki bu başlı başına bir deha göstergesiydi. Her şey yer çekimini kontrol etmekle ilgiliydi. Peki o inanılmaz hassasiyeti nasıl sağladılar? İşte sırrı bu basit ama dahiyane aleti, Chorobates. Bu alet sayesinde mühendisler kusursuz bir eğimi koruyabiliyorlardı. Yani bir nevi modern laserle ölçüm aletlerinin antik atası diyebiliriz. İşte o hassasiyetin ne demek olduğunun kanıtı da bu rakam. 1 kilometre boyunca su sadece 8 santimetre alçalıyor. Bu, bugünün teknolojisiyle bile ulaşılması gerçekten çok zor bir doğruluk seviyesi. İnanılmaz. İyi ama su kemeri devasa bir vadiyle karşılaştığında ne oluyordu? Her zaman upuzun bir köprü kurmak mümkün değildi. İşte o zaman Romalı mühendisler yine çok zekice bir çözümle çıkıyorlardı karşımıza. Ters sifon. Bu sistem onların akışkanlar dinamiğini, yani suyun davranışını ne kadar derinlemesine anladıklarının en net kanıtıydı. Bu çizim prensibi harika bir şekilde özetliyor aslında. Su, yer çekimiyle borunun içine çekiliyor, aşağıda bir basınç oluşturuyor ve oluşan bu basınç da suyu karşı yamaçtan yukarı itiyor. Basit, etkili ve kesinlikle dahice. Taşları doğru yerleştirmek bir şey. Ama onları birbirine bağlayan, zamanın ve doğanın o yıpratıcı gücüne karşı koyan o harç neydi? Onları ne bir arada tutuyordu? Ve işte Roma mühendisliğinin asıl gizli silahı, opus caementitium, yani bizim bildiğimiz adıyla Roma betonu. Bu malzeme yapılarını neredeyse ölümsüz kılan şeydi. Tarif aslında oldukça basit görünüyor. Kireç, su ve dolgu malzemesi. Ama bu karışımı devrimsel kılan bir gizli malzeme vardı. Pozzolana adını verdikleri volkanik kül. İşte bu volkanik kül, betonu sadece sertleştirmekle kalmıyordu, girdiği kimyasal reaksiyonla zaman içinde daha da güçlenen, suya karşı inanılmaz dayanıklı bir malzeme yaratıyordu. Bu yüzden Roma limanları ve köprüleri bugün bile hala ayakta. Gördüğümüz gibi antik mühendislik mucizelerle değil, zekice çözümlerle doluydu. Peki bu ilkeler, bu başarılar bize bugün ne anlatıyor? Bu zaman çizelgesi aslında insanlığın temel mühendislik prensiplerini nasıl
adım adım bir tuğlanın üzerine diğerini koyar gibi geliştirdiğini özetliyor. Kaldıraçtan betona her bir yenilik bir sonrakinin temelini oluşturdu ve geriye binlerce yıl sürecek bir miras bıraktı. Ve belki de en önemli nokta bu. Antik mühendisler sadece anlık bir sorunu çözmüyor, aynı zamanda kalıcı, zamana meydan okuyan bir eser bırakıyorlardı. Onların bu uzun vadeli düşünme ve dayanıklılık odaklı yaklaşımı günümüzün kullanat kültürüne karşı bize çok güçlü bir ders veriyor olabilir.